Merhaba arkadaşlar. Bugün de size böyle sekizgen bir kutu nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım. Bu kutuyu yaparken arkadaşlar 3 boy kağıt kullanıyoruz. 6'ya 13, 6,5'a 14, 7 santime 15 santim olmak üzere boylarda, ebatlarda olmak üzere kağıtlar kullanıyoruz. Kağıdı kestikten sonra şöyle koli bandımı açıyorum. Şeffaf koli bandımı yapıştırıyorum. Bu şekilde. Bütün kağıtlarımı bu şekilde yapıştırdıktan sonra arkadaşlar bunu hemen kesiyorum. Kağıt kesildi. Şimdi bunu katlama şeklini göstereceğim. Önce şöyle ortadan ikiye katlıyorum boylamasına. Sonra açıyorum arayı. Tekrar yarıya gelecek kadar ikiye katlıyorum. Döndürüyorum. Diğer yarıyı da ortaya gelecek şekilde ikiye katlıyorum. Ve sonra bu katladığım iki yanları tekrar şöyle birleştirdikten sonra arkadaşlar şöyle ince uzun bir şerit elde ediyorum. Sonra bunu tekrar şöyle ikiye katlıyorum. Kırıyorum. Açıyorum arayı. Yarıyı tekrar şuraya kadar gelecek şekilde şöyle katlıyorum. Sonra açıyorum. Diğer yarıyı da ortaya gelecek şekilde şöyle ikiye katlıyorum. Ve birleştiriyorum arkadaşlar. Bütün kağıtları bu şekilde katladıktan sonra arkadaşlar bu kutumun yapımına geçiyoruz. Evet, şimdi dikmeye başlıyorum. İğnemi şu göbeğe taktım. Şimdi bunu şu göbeğe yerleştirerek dikiyorum. Özellikle dikerken bunu şu aralar açık, bakın o araları kapatmamız lazım. Burayı çepeçevre dikeceğim. Şu ara açık arkadaşlar. Burayı kapatmam lazım. Şimdi bunu böyle diktikten sonra arkadaşlar arkadan da dikeceğiz. Şimdi bundan sonraki parça şu. Bunu da şöyle aynı şekilde dikeceğim arkadaşlar. Yalnız bunların boyutlarını zaten ilk başta söyledim. Yani büyüklü küçüklü arkadaşlar bunlar. Böyle bir bakın şöyle bir bombe yapacak şeyimiz, vazomuz. Şöyle bir bombe oluşturacak. Şuradan şöyle gireceğim. Şöyle. Şu vaziyette şuraya. Evet arkadaşlar. Bunu bu şekilde böyle komple dikeceğim. Şimdi şunu dikiyorum. Bunu da aynı şekilde şöyle şuradan tutturarak arkadaşlar bunu da dikeceğim. Yine daha önce yaptığım gibi şu araları dolduracağız. Şu aralar açık ya, oraları falan kapatarak dikimimizi gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Şöyle yukarıya çıkalım. Buradan aşağıya inelim. Şu vaziyette arkadaşlar buraları sıkıca dikeceğiz.
Burayı da diktim. Şimdi şu şeridi kenarlarına birleştireceğim. Şu şekilde birleştirerek zikzak olarak bu kenarları dikiyorum. Şöyle. Şöyle dikiyorum. Bakın köşeye geldim. Köşeye geldiğimiz zaman şununla şunu sıkıca birbirine dikelim ki arkadaşlar bunları şu köşeyi dönerken ayrılma olmasın. Şu dönüyor. Şu. Bunu şu şekilde döndürüyoruz. Bakın şöyle. Gördünüz mü? Şimdi şunu şöyle tutup şu vaziyette şuradan aşağıya indireceğim. Şöyle bu aradan çıkarıp şuradan yukarı. Bu köşeyi arkadaşlar mümkün olduğu kadar sıkı dikmeniz lazım. Şimdi arkadaşlar şunu yapıyorum. Bakın şunu. Şöyle döndürüyoruz ve şununla şunu birbirine dikiyoruz. Şuradan şöyle içeriye gideyim. Şöyle arkadaşlar. Şöyle içeriye girdim. Şuradan şöyle çıkacağım. Şimdi bu. Şimdi buradan arkadaşlar şöyle şuradan gireceğim. Şöyle böyle zikzak olarak dikip gideceğim arkadaşlar. Bunu da yine aynen daha önce yaptığım gibi içeriden ve dışarıdan dikeceğim. Çanağımın bu kısımlarını diktim. Şimdi son parça şunu yerleştireceğim. Şöyle bu kısmı kapanması şart. Eğer şöyle açık kalmasını isterseniz hani benim çanağım birazcık orijinal olsun, alışılmışın dışında bir şey olsun derseniz bu şekilde bırakın. Yoksa şöyle kareler yapıyoruz. Videolarımı karıştırırsanız orada bunların nasıl yapıldığını görürsünüz. Vaziyette arkadaşlar dümdüz olmasını istiyorsanız, düz gelsin istiyorsanız bunları buraya dikeceğiz. Şuradan yakaladım. Kadını çekeyim. Şuradan şöyle çekiyorum. Şöyle. Buradan tekrar yukarıya çıkıyoruz. Ve yukarıya sıkıştırıyoruz şuraya. Şöyle sıkıştırdık. Şimdi şurayı dikiyorum. Şuraya geçtim. Oradan buraya geçtim. Buraya da 2 tur atayım. Şöyle. Buraya da böyle 2 tur atıyorum. Sıkışsın diye. Öbür teki alıyorum. Bir tane daha alıyorum. Şu vaziyette tutuyorum. Şöyle. Şuradan iğnemi taktım. Şöyle. Ve şuradan şöyle çekiyorum iğnemi dışarı. Şöyle. Şimdi buraya ben bir tur atayım. Ondan sonra bu tarafı dikeceğim. Şöyle. Şimdi bunun ikisini dikiyorum. Birbirleriyle birleştireyim. Evet,
Bakın. Şöyle. Ve şöyle. Evet. Bak. Şurada zaten 4 tane kaldı. İkisini buraya yaptığım zaman çanağım bitmiş olacak. Videom burada sona erdi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.